Sultan Kılıç Arslan'ın ölümünden sonra Anadolu'da Selçuklu yönetimi hızla gerilemeye başladı. Durumdan istifade eden Bizans, Batı Anadolu'da ilerlemeler kaydetti ve savunma hattı oluşturmaya başladı. Anadolu'da doğan otorite boşluğunu iyi değerlendiren bir başka güç de Danişmentliler oldu. Sultanın ölümünden sonra büyük oğlu Şahinşah tahta çıktı ve kardeşleri Mesut ile Arap'ı hapsederek iktidarını sağlama almaya çalıştı. Bizans ve Danişmentliler arasında Orta Anadolu'da sıkışmış bulunan Selçuklular için durum oldukça tehlikeliydi. Şahinşah tahta çıktığı gibi Bizans'la mücadeleye öncelik verdi ve 1111 yılında Alaşehir'i hedef alan bir sefere çıktı. Fakat Bizans komutanı Garbas karşısında aldığı yenilgi yeni sultan için büyük bir başarısızlık oldu. Bizans'ın bu başarısı ise kısmi bir başarı olarak kaldı ve genel duruma etki etmedi. Bu dönemde Bizans'ın Batı Anadolu'da savunma hattı inşa etme çabaları işe yaramamış ve Türk akıncıları sürekli yaptıkları hücumlarla Bizans topraklarına büyük zarar vermekteydi. Günden güne kötüye giden durumu düzeltebilmek amacıyla Bizans İmparatoru Alexios Komnenos sefer kararı aldı ve bizzat ordusunun başında bulunarak Anadolu'ya hareket etti. 1116 yılında Konya'yı hedef alan Bizans ordusu Akşehir'e kadar ilerlemeyi başardı, fakat burada Şahinşah ile yaptığı savaşta Selçukluları püskürtmesine rağmen ordusu yıprandığı için şehre saldırmaktan vazgeçerek Karahisar'a çekildi. Bu esnada Şahinşah'ın kardeşi Mesud'un isyan haberi gelince sultan barış yapmak istedi. Karahisar yakınlarında bulunan Bizans ordugahına giderek imparatorla barış anlaşması imzaladı. İmparator sultana ordugahta kalmasını tavsiye etti, fakat Şahinşah kabul etmeyerek Konya'ya doğru yola çıktı. Yanındaki askerlerin bir kısmının kendisine ihanet edip Mesud'un tarafına geçmesiyle sultan yakalanarak hapsedildi. Önce gözlerine mil çekildi, daha sonra da tekrar tehlike oluşturmaması için yay kirişiyle boğularak idam edildi. Böylece Sultan Mesud devri başlamış oldu. Şahinşah'ın ölümünden 2 yıl sonra Alexios Komnenos da öldü ve yerine 2. Ioannes Komnenos geçerek Selçuklularla mücadeleyi sürdürdü. 1119 ve 1120 yıllarında 2 sefer yapan imparator Denizli ve Uluborlu'yu ele geçirerek sınırlarını Antalya'ya doğru genişletti. Sultan Mesud, kayınpederi olan Danişment Bey'i Emir Gazi'nin yardımı sayesinde tahtı elde etmişti. Bu durum Danişmentlilerin daha da güçlenmesini sağladı. Sultan Kılıç Arslan'ın ölümünden beri oğlu Tuğrul Arslan'ın yönetiminde olan Malatya'nın da 1124 yılında Danişmentlilerin eline geçmesiyle Danişmentliler Anadolu Türklerinin siyasi liderliğini ele geçirdi. Bu dönemde Sultan Mesud Emir Gazi'ye tabi bir şekilde hüküm sürüyordu. Anadolu'da arka arkaya aldığı darbelerle hakimiyet alanları oldukça daralan Selçukluların içinde bulunduğu durum sonunda bir isyan tetikledi. Sultanın kardeşi Arap, Ankara'yı ele geçirerek isyan etti ve Mesud'un üzerine yürüdü. Yapılan savaşta Arap galip geldi ve Konya'ya doğru ilerlemeye başladı. Sultan Mesud ise Bizans'a kaçarak onlardan yardım istedi. İmparator Ioannes kendisine para ve asker desteği verdi. Oradan da kayınpederi Emir Gazi'nin yanına giden Sultan Mesud, Danişmentliler ile birlikte Arap'ın üzerine yürüyerek kardeşini mağlup etti. Ankara'nın da ele geçirilmesiyle bu kez de Arap kaçarak Bizans'a sığındı ve 1129 yılında ölünceye kadar orada yaşadı. 1134 yılında Emir Gazi'nin ölmesiyle yerine oğlu Muhammed geçti ve Sultan Mesud'la aralarında bir iktidar mücadelesi başladı. Bu durumu fırsat bilen Bizans 1136 yılında Çankırı ve Kastamonu'yu ele geçirdi. Ertesi yılda Güney seferine çıkan imparator Tarsus, Adana ve Antakya'yı ele geçirerek oldukça büyük bir başarı elde etti. Fakat bu başarılar kalıcı olmadı. Türk birlikleri Bizans ordusuyla savaşmadan geri çekiliyorlar, vurkaç taktikleriyle Bizans ordusunu yıpratıyorlardı. Ele geçirilen yerlerde bırakılan garnizonlar ise Türk akınlarına uzun süre direnemiyordu. 1143 yılı içerisinde hem Ioannes Komnenos'un hem de Danişmentli Muhammed'in ölmesi Sultan Mesud'a Anadolu'da tekrar gücünü artırma fırsatı verdi. Danişmentli Muhammed'in ölümüyle 3 oğlu arasında taht mücadelesi başladı. Sultan Mesud Kayseri'yi elinde bulunduran damadı Zünnun'u desteklemek için harekete geçti ve Sivas Meliki Yağbasan'ı mağlup ederek Sivas'ı ele geçirdi. Ardından Malatya'ya yürüyen Sultan şehri kuşattı, fakat 3 ay boyunca sonuç alamadığı için seneye tekrar gelmek üzere Konya'ya geri döndü. Ertesi yıl tekrar Malatya'yı kuşatan Sultan, yeni imparator Manuel Komnenos'un sefere çıktığı haberini alınca kuşatmayı kaldırıp geri döndü. Bizans ordusu Akşehir'i ele geçirip Konya önlerinde göründüğünde Sultan Mesud ordusuyla yetişti ve Bizans ordusunu geri çekilmeye mecbur bıraktı. Bu esnada Avrupa'dan büyük Haçlı birliklerinin yola çıktığı haber ulaşınca Sultan Bizans ile barış anlaşması yaptı. 1144 yılında Urfa Kontluğu'nun İmadüddin Zengi tarafından ortadan kaldırılması Avrupa'da büyük bir üzüntü yarattı.
Diğer Haçlı devletlerinin de varlığının tehlikede olduğu sebebiyle harekete geçen Alman İmparatoru 3. Konrad ve Fransa Kralı 7. Saint Louis Konstantinopolis'e doğru ilerlediler. 1147 yılında ordusuyla Anadolu'ya geçen Konrad, Dorilaion bölgesinde Türk ordusuyla karşılaştı. Ekim 1147'de gerçekleşen bu savaşta Haçlı orduları çok ağır bir mağlubiyet aldı. Ordusu adeta imha olan İmparator Konrad canını zor kurtararak kaçmayı başardı. Onun bu hezimetini haber alan Fransa kralı ise Balıkesir istikametinden Denizli'ye doğru ilerledi fakat yol boyunca Türk akıncılarının saldırılarıyla oldukça hırpalandı. Anadolu'yu karadan geçemeyeceğini anlayan Haçlılar denizden Kudüs'e gitmek için Antalya'ya yöneldi. Fakat gerek Türk akıncılarının saldırıları gerek aralarının açık olduğu Bizanslıların saldırıları altında Antalya'ya varan Haçlılar büyük kayıplar verdiler ve çok azı deniz yoluyla Kudüs'e ulaşabildi. Böylelikle 2. Haçlı Seferi tam bir başarısızlık ve hezimetle sonuçlandı. Sultan Haçlılar ile mücadeleleri esnasında Danişmentli Yağbasan'ın Karadeniz kıyılarına saldırması ve Malatya Meliki Zülkarneyn ile kendisine karşı ittifak yaptıklarını öğrenmesi üzerine harekete geçti. Bunun üzerine Yağbasan Sultan'a itaat etti. Ardından Malatya'ya yönelen Sultan şehri kuşattı. Zülkarneyn de kendisinin affedilmesini rica ederek itaat etti. Böylece Selçuklu hakimiyeti Sivas, Kayseri ve Malatya'ya kadar genişledi. Sultan Mesud'un yaptığı son sefer ise Kilikya bölgesindeki Ermenilere karşı oldu. Bu seferden dönüşünde hastalanan sultan öleceğini anladı ve oğlu Kılıç Arslan'ı tahta çıkartarak ona biat etti. Kısa bir süre sonra da hayatını kaybetti. Sultan Mesud 40 yıla yakın bir süre tahta kalarak en uzun süre hüküm süren Türkiye Selçuklu hükümdarı oldu. Babası Kılıç Arslan'ın ölümünden sonra dağılmaya yüz tutan Selçuklu hakimiyetini korumayı başardı ve siyasi gelişmelerin getirdiği avantajları iyi kullanarak Selçukluları tekrar Anadolu'nun hakimi haline getirdi. Bizans ve Haçlılara karşı kazandığı zaferlerle Anadolu'nun artık bir Türk yurdu olduğunu herkese kabul ettirdi. Böylelikle önceki dönemlerde Romanya olarak adlandırılan Anadolu, Batılılar tarafından dahi Türkiye olarak adlandırılmaya başladı. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler.